Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Çilek bakımları ile ilgili videoların bir yenisinde daha karşınızdayız. Daha önceki videolarda çileklerin ölmemesi için nasıl dikilmesi gerektiği, nasıl bakım yapılacağı ve çileğin kardeş bitkileri nelerdir, ne gibi faydalar sağlar videoları yayınlamıştık. Kanal içinde bu videoları bulabilirsiniz. Bu videoda ise çilekleri hasta etmeden basit bir yöntemle nasıl yetiştirebileceğimizi göreceğiz. Ancak daha çok yeşil aksamı etkileyen mantar ve bakteri hastalıklarına değineceğiz. Kökü etkileyen hastalıkların mücadelesi biraz daha farklı olacağı için ayrı bir videoda değerlendirelim. Öncelikle genel mantar hastalıkları için çilekleri tam güneş ışığı altında, drenajı çok iyi topraklarda ve hava sirkülasyonunu optimize etmek ve yaygın yaprak patojenleri için daha az elverişli olan, daha kuru bir ortam yaratmak için uygun aralıklarla dikin. Ancak bitki geliştikçe ortam iyice birbirine girmiş yapraklarla örtüleceği için yaprak budamalarını ihmal etmeyin. Bazı hastalıklar bu hastalıklara karşı direnç kazanmış çeşitlerde ölümcül olmaz. Sadece kozmetik olarak görüntüde bir kirlilik oluşturur. Ancak yerel çeşitler bölgenizde uzun süre dikimi yapılmadıysa hastalıklara karşı direnci çok yüksek olmayacaktır. Çilek bahçenize dışarıdan yeni çilekler dikmeyi planlıyorsanız bunları ilk önce karantina diyebileceğimiz şekilde uzak bir yerde, belki bir saksı içinde toprağın dezenfeksiyonunu yaparak ve çileklere azami özen göstererek yetiştirin. 1-2 sezona kadar bu şekilde devam edin, sorun görünmüyorsa diğer çeşitlerle beraber dikebilirsiniz. Unutmayın, hastalık etkenleri olan mantar sporları hastalıklı çileklerden farklı yollarla bahçenize gelir. Çilek hastalıklarını iyi tanımak, doğru teşhis koymak önemlidir. Bitkilerimiz hasta olmasın. Tek amacımız bu. Ancak bazı hastalıklar bitkimizi öldürmez. Büyük sorunlar çıkarmaz. Ufak bir dokunuşla sorunu halledebilirsiniz. En güzel örnek köşeli yaprak lekesidir. Buna neden olan bir bakteridir. Bu hastalık için birçok ilaç önerebiliriz. Çok nadir olarak bitkiyi öldürür. Fakat bu bakteri toprakta yaşamak zorundadır. Toprakla ilişkisini kesmek için çakıl, kum veya vermikülit benzeri bir maçlama yaparsanız ve bitkiye balık gübresi takviyesi uygularsanız hastalık kendiliğinden ortadan kalkar. Sonbaharda çileklerin kış için bakımını yaparken bütün ölü yaprakları koparın. Mantarlar kışı ölü yaprakların üzerinde geçirir ve uygun ortam bulunca tekrar faaliyete geçer. Çileklere iyi bakım yapın ki güçlü fideler hastalıklara karşı koyabilme konusunda daha başarılıdır. Isırgan gübresi veya laktik asit serumu gibi bir takviyeyi sulama suyunuza katmadıysanız üstten sulama yapmayın. Şimdi gelelim sezon içerisinde bakım yaparken neler uygulayabileceğimize. Sezon içinde iyi bakım yaptığımız çileklerimiz dal ve yaprak atacaktır. Ama çileğin dibinde nemin hapsedilmesine neden olur. Bu nedenle eski yaprakları, lekeli, bozulmuş veya hastalık riski taşıyacak yaprakları koparın. Etrafta yabani ot varsa onları da toplayın. En güzeli malçlama yapmak. Ancak yapmalıysak meyvelerin toprağa değmemesini sağlayacak küçük destekler kullanabiliriz.
Temizliği bitirdiysek çok basit ve çok kolay ancak müthiş etkili bir yönteme sıra geldi. Odun külünü her köke bir avuç hesabından bütün çileklerin diplerine serpin. Bir miktar da toprağın geneline serpebilirsiniz. Kül, mevcut mantar ve bakterileri öldürürken sporların çimlenmesine engel olur. Bu basit yöntem sizi birçok hastalıktan koruyacaktır. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.